Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki renkli çok güzel, çok hoş bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde yeşil ve krem olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de şöyle. Yaprak motifli çok güzel, çok hoş bir model yaptım hanımlar. Patiğimizin tabanı bu şekilde. Kenarlarımız, patiğimizin topuğu, çeyiz için gayet uygun, çok hoş, güzel bir model oldu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Hemen patiğimizi bırakıyorum kenara. Modelimize birlikte başlayalım. Patiğimize burun tarafından başlayacağız. Yeşil ipimiz ile 12 ilmek olarak. 12 ilmeğimizi atıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi geri dönüyoruz. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamındaki ilmeklerimizi ilk sırada ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Artık düz örgü uygulaması yapacağız. 5 şişe geçeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. Şimdi hiç geri dönmeden 3. şişimize başlangıç yerlerinden ilmekler çıkaracağız hanımlar. İlk ilmeğimi hemen şu kenara girerek şöyle buradan çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığ kullanacağım. Şöyle tığımı alıyorum. Başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıp 3. şişimize takıyorum. Şu 3. ilmeğim 4, 5 ve bir ilmek de buradan çıkarttım 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. ilmeğim. 3. ilmeğim. 4, 5 ve bir ilmek de hemen şu kenardan çıkartıyorum 6. 4 şişimizde de böylece 6'şar ilmeğimiz oldu. 5. şişimi aldım, ilmeklerimi öreceğim. Bir sıra boyunca ilmekleri düz öreceğiz. 5 şiş patik burnunda bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmekleri de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. 2. şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. 3. şişime geldim. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişimizdeki ilmekleri örüyoruz. 5 şiş patik böyle dolana dolana örülüyor. 4. şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de örüyorum. Böylece hanımlar bir sıra örmüş olduk. Şimdi tekrar ilk şişimize geldik. 1. şişimdeyim. Artırmalara başlayacağız. Artırma işlemini patik burnuna şöyle baktığımızda sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Ve buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Bu şekilde burada 7 ilmek oldu. 2. şişime geldim. Bakıyoruz kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan 2. ilmeğimin altına girdim ve buradan aldığım ilmeği de ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 3. şişime geldim. Kenar hemen başta. 2 ilmek örüyorum. 2. ilmeğimin altına yani şuraya girdim. Buradan aldığım ilmeği de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. 3. şişimde de 7 ilmeğim oldu. 4. şişime geldim. Kenarımız solda. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim.
Bunu da düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir sıra ilmekleri düz örüyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnu bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimi ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmekleri de düz öreceğim. Bu düz ilmekleri örerken artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. 4. şişimdeki ilmeklerimi de ördüm hanımlar. Bir sıra ilmekleri düz ördük. Şimdi tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk şişimde böylece 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan 2. ilmeğimin altına giriyorum. Buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 8 ilmek oldu. 3. şişimdeyim. Kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altına girdim. Bunu da düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim hanımlar. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altına girerek buradan aldığımı da düz ördüm. Son 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Böylece 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra hanımlar ilmekleri düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnunu böyle tamamlayacağız. Ben bu patiğimde her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım. Modelime başladım. Her bir şişe 15'er ilmek yapınca bakın modelde tam denk geldi. Toplam 6 model tam sığdı. Şimdi hep birlikte artırmaları yapalım gelelim hanımlar, ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmalardan sonra bir sıra düz örmedim, hemen modele başlayacağım. Yaprak desenimizi yapacağız. Bu modelimiz 6 sıradan oluşuyor hanımlar. Modelde ilk sıramız, İlk şişimdeyim hanımlar. 1. sıramızı yapacağız. İlk 5 ilmeğimi krem ipim ile öreceğim. 5 ilmek krem. Şöyle 1, 2. Hemen krem ipimin ucunu burada düğümleyeceğim. Patiğim sökülmesin diye. Şuraya düğüm atıyorum. Bu şekilde şu 2. düğümüm. 5 tane krem öreceğim. Şu 3. krem ilmeğim. 4. ve 1 ilmek daha krem ördüm. 5. 5 kremden sonra bir tane yeşil ördüm. Modelin devamında 9 krem 1 yeşil olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. 9 krem öreceğim. 4 oldu. Hanımlar, bu aşamada yeşil ipimizi kremin üstünden şöyle atlatarak götürelim. Arkada uzun uzun kalmasın. 5, 6, 7, 8, 9 kremi ördüm. İkinci şişimden devam edeceğim. 1 ilmek yeşil. Şöyle 1 yeşil. Tekrar 9 krem. 2, 3, 4. Yine bakın yeşil ipimi yaklaştırıyorum. 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane yeşil. Tekrardan 9 tane krem. 3, 4. Üçüncü şişimden devam ediyorum. Yine yeşili şöyle yaklaştırdım. 5, 6, 7, 8, 9 kremi ördüm. Bir tane yeşil. Tekrar 9 tane krem öreceğim. 4. Şöyle bakın yeşili yaklaştırarak götürüyorum. 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane yeşil öreceğim. 4. şişime geçtim. 1 yeşil. Yeniden 9 tane krem. 1, 2, 3, 4. Şöyle yeşilimi yaklaştırıyorum. 5, 6, 7, 8,
9. Bir ilmek yeşil örüyorum. Ve kalan son 4 ilmeğimi de krem ipim ile ördüm. İlk şişimizde ilk 5 ilmek kremdi. 4. şişimizde de son 4 ilmek krem. Yine arada 9 tane kremimiz oldu. Modelin 1. sırasını yaptık hanımlar. 4 şişimizi de ördük. Tekrar ilk şişimdeyim. Modelde 2. sıramız. İlk sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yine kenara 5 krem örerek başlayacağım. Yeşili şöyle yaklaştırdım. 5 tane kremimi örüyorum. Yine yeşil ilmeğimi yeşil ipim ile ördüm. Tekrardan 9 krem öreceğim. 3, 4. Bakın hanımlar 4 krem yeşil ipi atlatmıştık bir önceki sırada. Aynı yerden ikinci kez yeşil ipi atlatarak yaklaştırırsak ön yüzey yeşil ipin görüntüsü çıkar. Hoş görüntü olmaz. Aynı yere değil, bu defa 5 ilmek ördüm. Yeşilimi öyle atlatıyorum. Şu 6, 7, 8, 9 tane kremimi ördüm. Bir tane yeşil öreceğim şimdi. 1. sırada yaptığım işlemin aynısını 2. sırada da yapıyorum. Krem ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Yeşil ilmeklerimi de yeşil ipim ile. Yine yeşili yaklaştırarak gidiyorum. Tekrar bir yeşilimi ördüm. Yeniden 9 tane krem. 3. şişime geldim. Burada da bir ilmek krem ördüm. Yine yeşilimi şöyle yaklaştırdım. Bakın bir yeşilimi yeşil ipim ile örüyorum. Tekrardan 9 tane krem öreceğim. Yeşilimi şöyle yaklaştırarak götürüyorum. 4. şişime geldim. Burada bir yeşilim var. Yeşil ilmeğimi yeşil ipim ile ördüm. Tekrar 9 tane kremim var. Bakın yeşil ipimi hep yaklaştırıyorum hanımlar. Arkada uzun uzun kalmıyor böylece. Kremlerimi ördüm. Bir yeşilimi yeşil ile örüyorum. Ve kalan 4 ilmeğim krem ile örülüyor. Modelde 2. sıramızı da tamamladık. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Modelimizde 3. sıramız hanımlar. 3. sıramızda ilk 2 ilmeğimi krem ile ördüm. Sonra yeşilimi alıyorum. Bakın ilk yaprağımı yapacağım. 3 yeşil, 3 ilmek yeşil. Ortaya bir krem ve 3 ilmek yeşil örüyorum. Bakın ilk yaprağımızı yaptık. Hanımlar yaprak aralarında 3'er tane kremimiz var. 1, 2, 3 krem ördüm. Şimdi ikinci yaprağımı yapacağım. Tekrar yeşilimi aldım. 3 yeşil. Ortaya bir krem. İkinci şişimden devam ediyorum. Ve yanına 3 tane daha yeşilimi ördüm. Böylece ikinci yaprağımızı da yaptık. Tekrar kremimi aldım. Yaprak aralarında 3'er tane kremimiz var. Bakın şu aralarda. Tekrardan diğer yaprağımı yapacağım. 3. yaprağımı. 3 yeşil. Bir krem. 3 yeşil. Yine yaprak arasına 3 tane krem öreceğim. Şu 1. kremim. 3. şişimden devam ediyorum. Şu 2. Şu da 3. kremim. Tekrar yeşilimi aldım. Diğer yaprağımı yapıyorum. 3 yeşil. 1 krem. 3 yeşil. Yine yaprak arası için 3 ilmek krem örüyorum. Bir diğer yaprağımı yapacağım. Yine 3 yeşil. Ortaya bir krem. Ve 3 tane yeşil örüyorum. Araya 3 tane krem öreceğim. 1, 2, 3. Yeşilimi aldım. 3 yeşil. 1 ilmek krem. Ve yine 3 tane yeşilimi örüyorum. Sonuncu yaprağı. Son kalan bir ilmeğimi de krem ile ördüm. Yaprağımızda hanımlar 3. sıramızı tamamladık. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Yaprağımızda 4. sıramıza geldik. 4. sıramızda ilk ilmeğimi krem ile ördüm. Sonra yeşilimi alıyorum. Bu sıramızda 4 yeşil, 1 krem, 4 yeşil. Bakın ilk yaprağımızı bu şekilde yaptık hanımlar. Şöyle. Bu defa yaprak aralarında bir krem var. Şöyle baktığımızda 1 krem 4 yeşil, 1 krem 4 yeşil şeklinde 4. sıramızı örüyoruz. 4 yeşil,
İkinci şişimdeyim. Bir krem. 4 ilmek yeşil. Bir krem. 4 ilmek yeşil. Bir tane krem. 4 tane yeşil. Üçüncü şişimdeyim. Yaprak arasında bir tane kremim var. Tekrardan 4 ilmek yeşil. Bir krem. 4 tane yeşil. Bir krem. 4 tane yeşil. Dördüncü şişime geçtim hanımlar. Hemen bir tane krem örerek dördüncü şişime başlıyorum. Tekrardan 4 tane yeşil. Bir krem. 4 yeşil. Bir krem ve kalan son 4 ilmeğim yeşil. Dördüncü sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk hanımlar. Şimdi tekrardan ilk şişimdeyim. Ve modelimizde 5. sıradayız hanımlar. 5. sıramızda ilk ilmeğimi krem ile örerek başladım. Sonra yeşilimi alıyorum. 3 yeşil. Ortaya 3 krem. Tekrardan 3 tane yeşil örüyorum. Bakın ilk yaprağımızı yaptık. Şöyle görüntümüz bu. Yaprak aralarında yine bir kremimiz var. Şimdi ilk yaprakla aynı şekilde ikinciyi yapacağım. 3 yeşil. 3 krem. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu ikinci krem ilmeğim. Şu da üçüncü. Tekrardan 3 tane yeşil örüyorum. İkinci yaprağımızı da yaptık. Yine yaprak arası için bir ilmek krem örüyorum. Diğer yaprağımı yapacağım. 3 yeşil. Kremimi alıyorum. 3 krem. Ve 3 tane yeşil. Üçüncü yaprağımızı da yaptık. Şu an üçüncü şişime geldim. Yaprak arası için buraya bir ilmek krem örüyorum. Diğer yaprağımızı yapacağız. 3 yeşil. 3 krem. 3 yeşil. Yaprak arası için bir kremim var. Tekrardan 3 yeşil. 3 krem. Dördüncü şişimdeyim. 2, 3. Tekrar 3 tane yeşil. Tekrardan bir tane krem örüyorum yaprak arası için. 3 yeşil. Sonuncu yaprağımı yapıyorum. 3 krem. Ve son 3 ilmeğimi de yeşil ile ördüm. Yaprağımızın 5. sırasını tamamladık hanımlar. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Yaprağımızda hanımlar 6. ve sonuncu sıradayız. Hanımlar yaprağımızda ilk yaprağımızın 6. sırasını yaparken ikinci yaprağımızın da ilk sırasını başlatacağız hemen. Yaprağın biri biterken aynı anda ikinci yaprağın başlangıcını yapacağız. Şöyle ilk yaprağın sonuncu sırası, ikinci yaprağın da ilk sırası düşüneceğiz bu sırada. Hemen şöyle bir ipimi şurada arada düzelteyim, karışmış. Şimdi tekrar bakın ilk şişimdeyim. Birinci şişimdeyim. İlk ilmeğimi krem ile ördüm. Buraya bir yeşil örüyorum. Hemen kremi aldım. 3 tane krem. Bakın kenarda 5 ilmek oldu. İlk yaprağı başlatırken 5 krem olarak başlamıştık. 5 ilmek örmüştük. Bak burada da 5 ilmek oldu. Ortaya ikinci yaprağın başlangıcı için bir yeşil örüyorum. 3 krem. Bir yeşil. Bakın ilk yaprağı bu şekilde tamamladık. Şöyle. Bir yeşil, 3 krem, bir yeşil, 3 krem, bir yeşil. Yaprak aralarında bir tane kremim var. İkinci yaprağı başlatıyorum. Bir yeşil, 3 krem. İkinci şişimden devam ediyorum. Bir yeşil, 3 krem, bir yeşil. Bakın ikinci yaprağı da yaptık. Yine yaprak arasına bir krem örüyorum. Diğer yaprağımı yapacağım. Bir yeşil, 3 krem, bir yeşil, 3 krem, bir yeşil. Üçüncü şişime geldim. Yaprak arası için bir kremim var. Diğer yaprağımı yapıyorum. Bir yeşil,
3 krem, 1 yeşil, 3 krem, 1 yeşil. Yine yaprak arası için 1 kremim var. Diğer yaprağımı yapıyorum. 1 yeşil, 3 krem, 1 yeşil, 3 krem, 1 yeşil. Yaprak arası için bir tane kremim var. Sonuncu yaprağımı yapacağım. 1 yeşil, 3 krem, 1 yeşil, 3 krem ve son bir ilmeğim yeşil. Böylece ilk yaprağı bitirdik. İlk yaprağımızı bitirdik. İkinci yaprağında ilk sırasını yaptık. Bu sıramızda ikinci yaprağın ikinci sırası ile devam edeceğiz. İkinci sırada hanımlar ilk yaprakta ne yapmıştık? İlk sıradaki işlemin aynısını. Şimdi buraya 5 tane krem öreceğim. İlk 5 ilmeğim krem. 2, 3, 4, 5. Bir tane yeşil. Devamında 9 krem, 1 yeşil olacak şekilde öreceğiz. Bakın 4 tane krem ördüm. Yine yeşili atlatarak götüreceğim bu aşamada. 5, 6, 7, 8, 9 kremi ördüm. Bir ilmek yeşil öreceğim şimdi. İkinci yaprağım için 1 yeşil. Tekrar 9 yeşil, 1 krem diye devam ediyorum. Bakın 4 tane kremim oldu. Yeşili şöyle yaklaştırdım. 5, 6, 7, 8, 9. Buraya bir tane yeşil örüyorum. Tekrardan 9 tane krem, 2, 3, şu 4. Yine yeşilimi yaklaştıracağım. Şöyle kremin üstünden atlatarak geldim. Şu 5. kremim, 6, 7, 8, 9. Ortaya bir yeşil. Tekrardan 9 krem, 3, 4. Bakın yeşili yaklaştırıyorum. 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane yeşil öreceğim. 4. şişime geçtim. Bakın bir yeşilimi örüyorum. Aynı hizada yapraklar devam ediyor. Bir yeşil. Tekrar 9 tane krem. 3, 4. Şöyle yeşili yaklaştırdım. 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane yeşil ve kalan son 4 ilmeğim krem. İkinci yaprağın ikinci sırasını böylece tamamladık hanımlar. Tekrar ilk şişimizdeyiz. Şimdi yaprağın 3. sırasını yapacağız. İlk yaprakta yaptığımız işlemin aynısını. Bakın tekrar edeceğim yine. İlk 2 ilmeği krem ile örmüştük. Sonrasında şöyle yeşil ipimi alıyorum. Yeşil ipimi aldım. Buraya 3 yeşil, 1 krem, 3 yeşil. İlk yaprağı yaptık. Yaprak aralarında 3'er tane kremimiz var. 2, 3. İkinci yapraktayız. Yine 3 yeşil, 1 krem, 3 yeşil örüyorum. Tekrar yaprak arası için 3 ilmek krem. Diğer yaprağımı yapacağım. 3 yeşil, 1 krem, 3 yeşil. Yaprak arası için 3 tane krem öreceğim. Üçüncü şişten devam ediyorum. İkinci, 3. kremim. Devam ediyorum. 3 yeşil, 1 krem, 3 yeşil. Arada 3 tane kremim var. 1, 2, 3. Bir diğer yaprağımı yapacağım. Tekrar yeşili aldım. 3 yeşil. Devam ediyorum. 1 krem, 3 yeşil ve yaprak arası için 3 tane kremim var. Yine 3 yeşil, 1 krem, 3 yeşil, kalan bir ilmeğim krem. Yaprağın 3. sırasını tamamladık. Şimdi hanımlar geldik yaprağımızda 4. sıramıza. Yine ilk ilmeğimi krem ile örerek başladım. Bu sıramızda 4 yeşil 1 krem olacak şekilde örüyoruz. 4 yeşil 1 krem. 4 yeşil 1 krem. 4 yeşil. İkinci şişimden devam ediyorum. Ortaya 1 krem. Tekrar 4 yeşil. Gördüğünüz üzere aynı işlemi yapıyoruz hanımlar. 1 krem. 4 yeşil.
bir krem, 4 ilmek yeşil. Üçüncü şişimden hemen devam ediyorum. 1 ilmek krem, 4 ilmek yeşil, 1 krem, 4 yeşil, 1 krem. 4 şişimizde de aynı işlemi yapıyoruz. Dördüncü şişime geldim. Hemen bir krem örerek başlıyorum burada da. Şöyle tekrar 4 yeşil, 1 krem, 4 yeşil, 1 krem ve kalan 4 ilmeğim yeşil. Dördüncü sıramızı da hanımlar bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi ilk şişimizde modelde 5. sıradayız. Bu sıramızda 5. sıramızda yine ilk ilmeğimi krem ile örüyorum. Yeşilimi aldım. 5. sıramız. 3 yeşil, 3 krem, 3 yeşil. Bakın ilk yaprağımızı yaptım. Yaprak aralarında bir kremim var. İkinci yapraktayım. 3 yeşil, 3 tane krem. İkinci şişimdeyim. Ve 3 tane yeşilimi örüyorum. 1, 2, 3. Yaprak arasında bir kremim var. Diğer yaprağımı yapıyorum. 3 yeşil, 3 krem, 3 yeşil. Yaprak arasında hanımlar yine bir tane kremimiz var. Üçüncü şişimden devam ediyorum. Diğer yaprağımı yapıyorum. 3 yeşil, 3 krem, 3 yeşil. Yaprak arasında bir tane kremim var. Tekrar 3 yeşil, 3 tane krem. İkinci şişimdeyim. Şu ikinci. Şu da üçüncü kremim. Tekrar 3 tane yeşilimi örüyorum. 1, 2, 3. Ortada bir tane kremim var. 3 yeşil, 3 krem, 3 yeşil. Modelimizde hanımlar 5. sıramızı böylece tamamladık. Geldik 6. ve sonuncu sıramıza. 6. sıramızda da yine ilk modeli bitirdik. İkinciye başlarken olduğu gibi bu defa da 3. modelin tabanını kuracağız hanımlar. İlk ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. Hemen buraya bir ilmek yeşil ördüm. Bakın 1 yeşil, 3 krem. Bakın hanımlar tam bu ortadaki yeşil 3. yaprağın ilk sırası oluyor. Buraya bir tane yeşil örüyorum. Tekrar 3 krem, 1 yeşil. Bakın ilk yaprağı tamamladık. 3. yaprağın da ilk sırasını başlatmış olduk. 2. yapraktayız hanımlar. Yaprak aralarında bir kremimiz var. Diğer yaprağa geçtim. 1 yeşil, 3 krem, 1 yeşil, 3 krem, 1 yeşil. Yaprak arasında bir kremim var. Diğer yapraktayım. 1 yeşil, 3 krem, 1 yeşil, 3 krem, 1 yeşil. Diğer yaprağı da yaptım. 3. şişimdeyim. Yaprak arasında bir kremim var. Bir diğer yaprağıma geldim. 1 yeşil, 3 krem, 1 yeşil, 3 krem, 1 yeşil. Yine yaprak arasında bir kremim var. Diğer yaprağımı yapıyorum. 1 yeşil, 3 krem. 4. şişimdeyim hanımlar. Tam ortaya 1 yeşil, 3 tane krem ve 1 yeşil örüyorum. Yaprak arası için 1 yeşil. Son yaprağımdayım. 1 yeşil, 3 krem, 1 yeşil, 3 krem ve 1 yeşil.
Böylece ikinci yaprağımızı bitirdik hanımlar. Üçüncü yaprağında ilk sırasını yaptık. Artık bu sırada yine aynı şekilde devam edeceğiz. Yaprağın ikinci sırasıyla devam edeceğiz. İlk 5 ilmeği krem ile öreceğiz. 1 yeşil, 9 krem 1 yeşil diye devam edeceğiz. Sonra 3. 4. 5. 6. sırayı yapacağız. 6. sıra yapılırken zaten bu defa 4. yaprağında ilk sırası kurulacak. Patik böyle ilerliyor. İlk 2 yaprağı hiç atlamadan baştan sona ördüğüm ilmekleri tek tek söyleyerek gösterdim hanımlar. Devamında yine ilk 2 yaprağı bitirdik. Üçüncüyü bakın tam ortada başlattık. Bu modelimize toplamda ben 5 tane yaprak yaptım. En son hanımlar 5. yaprağımı bitirdi. En son 5. yaprağımı bitirdim. 6 sıradan oluşan 6. yaprağıma başladım. 6. yaprağın ikinci sırasını ördüm. Yani şöyle bakın. 6. yaprağın ilk sırasında hanımlar bakın. Burada 1 yeşil, 3 krem, 1 yeşil, 3 krem, 1 yeşil örmüştük. İkinci sırasında da ilk 5 ilmeği krem öreceğiz. Ortaya 1 ilmek yeşil, 9 krem, 1 yeşil diye devam edeceğiz. Yani en sonuncu yaprağın ikinci sırasına kadar öreceğiz. Sonrasında gelelim hanımlar. Ardından birlikte bilek bölümüne geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimizin ön bölümünü ördüm. Geldim 5 tane modelimi yaptım. 6. modelinde bakın ikinci sırasını bu şekilde ördüm. Burada bıraktım. Şimdi ilmeklerimizi yeşil ipimiz ile öreceğiz hanımlar. Yeşil ipimiz ile ilmeklerimizin tamamını normal düz olarak öreceğiz. Bu aşamada krem ipimizi kesip arkaya ucunu düğümleyebiliriz. Çünkü patiğimizin devamında yeşil ipimizi kullanacağız sadece. Bu şekilde ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Hanımlar şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca yeşil ipimizle öreceğiz. 2 sıra derken şu an ilk şişimizi ördük. 2. 3. ve 4. şişimizi ördükten sonra aynı işlemi tekrar edeceğim. Yeniden 1. 2. 3. ve 4. şişimdeki ilmeklerimi öreceğim. Böylece 2 sıra tamamlamış olacağız. Ardından bu şekilde bilek ayrımını yapacağız. Şimdi 2 sıra ilmeklerimizi örelim gelelim, ardından bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar, 2 sıra boyunca ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. İlk şişimdeyim hanımlar. Burada son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Bakın son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi aldım. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirerek örüyorum. Sebebi şu, bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Ben patiğimin şu arka bölümünde bilek kenarlarına 8'er ilmek haroşa ördüm. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ikinci şişimdeyim. İlk 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. 5, 6, 7, 8. Devamındaki ilmeklerimi de yine düz örmeye devam edeceğim. Çünkü ön yüzdeyim. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Arka bölümde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Şöyle ki bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı hem ön hem arka yüzde düz öreceğim. Sizler haroşayı örgünüzün hem ön hem arka yüzünde ters örgü örerek de elde edebilirsiniz. Artık hangisi kolayınıza gidiyorsa. Bu şekilde ilmeklerimi ördüm. Bilek ayrımı yaptım. Son şişime geldim. Yani bu ilk şişimiz oluyor. Burada bilek ayrımı yapmıştık. Buradaki ilmeklerimi de yine düz örüyorum. Bakın son 8 ilmeğim haroşa. Bunu da yine düz öreceğim. Evet, bilek ayrımına kadar geldik. Şimdi geri döneceğiz. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. İlk kenardaki ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 ilmek haroşamı düz örüyorum. 5, 6, 7, 8. Ön yüze baktığımızda şurada bir diş haroşamız oluştu bile. Devamındaki ilmekleri de bakın şu anda arka yüzdeyim. Ters olarak örüyorum hanımlar.
Diğer şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi de yine ters örmeye devam edeceğim. Artık patiğimizin arkasında yapacağımız işlem Happy topu bu kadar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Evet, son şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi düz öreceğim. Sadece son 8 haroşa ilmeğim düz örülecek. Şu anda ilmeklerimi ters örüyorum. Bu şekilde. Bakın son 8 ilmeğim kaldı. Haroşalarımı düz olarak örüyorum hanımlar. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına geldik. Tekrar geri dönüyorum. Bir önceki sırada yapacağız hanımlar. Yine ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bu ilk 8 haroşa ilmeğim zaten düz örülüyor. Ön yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de düz öreceğim. Diğer bilek ayrımına kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde ters öreceğiz. Bu şekilde patiğin arkası tamamlanacak. Hanımlar şöyle baktığımızda şu kenarlarda birer diş haroşamız oluştu bile. Ben patiğimin şu arka bölümüne hanımlar toplamda 15 diş 15 sıra haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza giyin hanımlar, ölçün. Patiğinizin arkasını topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arkasını örelim gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Burada 15 diş yani 15 sıra haroşam var. Bu aşamada bilek ayrımından sonra şu bölüm genişlediği için ilmeklerimin hepsi tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben de bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda şu sol kenara 26 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerimi sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Bu bölümde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. 8 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim, ilmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8 haroşamı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 ilmek ördüm. 26. ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. 25 ördüm, 26. da kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 26 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için hanımlar şu ortaya baktığımızda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi kesimden sonra geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için buradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 ilmeğimi haroşa olarak yani düz olarak öreceğim. Bakın son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz örüyorum. Bu şekilde. Sonuncuyu da ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 25 ilmeğimizi öreceğiz. 26. ilmekte kesimi yapacağız. Şöyle 8 haroşamı ördüm. Sayarak gideceğim. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Evet, ikinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada arada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda bir ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 25 örüp 26. da kesimi yapacağız. Şu aradaki 6 ilmek bitene kadar aynı şekilde kesmeye devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte şu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu keselim gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar topuğumu ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 26 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 26 ilmeğim kaldı. Yani
Her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için hemen elime tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Gizli kesim yapıyoruz bu şekilde. Şöyle. Kalan ilmeklerimizi de aynı şekil keselim gelelim.